Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'e sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz obezite ve metabolik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Mesut Çaynak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler, sizler nasılsınız? Teşekkürler hocam. Sağ olun. Hocam hemen sormak istiyorum. Hangi durumlarda revizyon cerrahisi uygulanır? Şimdi revizyon cerrahisinin hangi durumlarda uygulandığına geçmeden önce revizyon cerrahisinden bahsetmek gerekiyor. Aslında revizyon kelime anlamı olarak hani yapılan bir şeyi yeniden şekillendirmek anlamına geliyor. Bariyatrik cerrahilerde de yani obezite cerrahilerinde de revizyon cerrahisinden kastımız daha önce herhangi bir şekilde kilo vermek amacıyla herhangi bir işlem uygulanmış bir hastada çeşitli nedenlerle birazdan konuşacağız konular üzerine tekrar bir işlem yapma ya biz revizyon cerrahisi diyoruz. Revizyon cerrahilerini biz bazı durumlarda yapıyoruz. Bunun için belli kriterler var ve bu kriterlere göre hastalarımıza revizyon cerrahisi uyguluyoruz. Peki hocam yani bahsettiğiniz revizyon cerrahisi herkese uygulanabilir mi? Yani şu hasta grubuna revizyon cerrahisi uygulanamaz dediğimiz bir grup var mı? Şimdi revizyon cerrahileri oldukça deneyim gerektiren cerrahi bir grubundandır. Çünkü primer bir ameliyat değil. Yani çoğu zaman ilk ameliyatta ne yapıldığını bilmiyorsunuz. Hani neyin nereye dikildiğini, ameliyatta neler yapıldığını bilmiyorsunuz. Dolayısıyla ameliyatta zaten 1-0 yenik başlıyorsunuz. Kime yapılmazdan önce aslında kime yapılmalı diye konuşmalıyız belki. Ama kime yapılmaz sorusunun cevabı şu, tersten bir cevap olacak. Obezite cerrahisi kapsamında konuştuğumuzda bariyatrik cerrahi endikasyonu olmayan hastalara yapılmamalı. Bu revizyon cerrahileri. Çeşitli kriterler tanımlanmış durumda literatürde. Buna uygun olan hastalar revizyon cerrahisi adayıdırlar. Peki hocam şimdi bu revizyon cerrahisi bir operasyon geçirdim. Daha sonrasında tekrar gerek duyuldu. Yani kaç kere yapılabilir, kaç kere tekrarlanabilir bu revizyon? Bu zor bir soru. Bunun literatürde de net bir cevabı yok. Çünkü aslında bir üst sınır yok. Hani her zaman bir revizyon şansı olabilir hastada. Ancak bu şöyle algılanmamalı. Yani hani ameliyat oldum, kilo verdim, işte kilo alırsam geri tekrar ameliyat olurum. Hani yani böyle bir şey değil bu. O yüzden her ameliyat sanki son ameliyatmış gibi yapılmalı. Yani hem cerrah açısından hem de hasta açısından. Yani üst sınır yok ama her ameliyat son ameliyatmış gibi düşünülmeli. Peki hocam şimdi bariyatrik cerrahiden bahsediyoruz. Batın içinde bir işlemden bahsediyoruz. Bu revizyon ameliyatlarının da buna göre bir takım çeşitleri mi var? Veya hastanın ilk olduğu ameliyat sizin yapacağınız revizyonu etkiliyor mu? Tabii ki. Kesinlikle etkiliyor. Revizyon cerrahileri ilk ameliyatın ne olduğuna göre değişir. Bariyatrik ameliyatlarda temel mantık şudur. Bir hastaya öncelikle bir hacim kısıtlayıcı işlem yaparsınız ki bu hacim kısıtlayıcı işlemi yaptığımız organ midedir. Midede bir hacim kısıtlama işlemi yaparak midede besin alımını sınırlandırırsınız. Buna ek olarak da bağırsaklardan emilimi bozucu yani malabsorbatif bir işlem uygularsınız üzerine. Dolayısıyla örnek veriyorum, daha önceden hacim kısıtlayıcı bir ameliyat yapılmışsa eğer, sleeve gastrektomi gibi, işte çok bilinen halk arasındaki adıyla tüp mide ameliyatı olmuşsa eğer, zaten dar olan bir hacmi tekrar daraltma şansınız olmaz. Dolayısıyla böyle bir hastada emilim bozucu, kontrollü emilim bozucu bir ameliyat yaparsınız. Ama daha önceden hastaya bir bypass cerrahisi yapılmışsa, yani hem midenin hacmi küçültülmüş hem de bir malabsorbatif emilim bozucu bir işlem yapılmışsa hastaya o zaman da iki kritere bakıyoruz. Midede genişleme var mı? Yani küçültebileceğimiz, daraltabileceğimiz bir yer var mı? Eğer daraltabileceğimiz bir mide varsa, genişlemişse onu daraltıyoruz. Üzerine de bağırsakların toplam boyutunu sayarak, uzunluğunu sayarak hastanın tolere edebileceği, çünkü bypass boyutunu çok uzun yaparsanız bu sefer de kontrolsüz kilo kaybı olur hastada. Hastanın tolere edebileceği şekilde, sağlığını bozmayacak şekilde kontrollü bir emilim bozukluğu yaratırız. Yani yapılan ilk ameliyatın şekline göre yaptığımız revizyon cerrahileri farklılık gösterir. Peki şimdi ameliyat oldu, revizyon ameliyatını gerçekleştirdiniz. Hasta mutlu ayrıldı. Bu son ameliyat mıdır? Tekrar hani geri kilo alabiliyor mu sonrasında?
Hastalarımıza her zaman şunu söyleriz. Sadece ameliyatla bu iş çözülmez. Yani aslında ameliyat hastaya yardımcı olacak bir yardımcı yöntemdir. Yani hastaların eğer hastalar beslenme alışkanlıklarını değiştirmezlerse ve bunu hayat tarzı haline getirmezlerse eğer hastaların geri kilo alma şansları vardır. Tekrar geri kilo alabilirler. Biz istediğimiz ameliyatı yapalım, vücut bir şekilde ona uyum sağlıyor. Ama hasta bu süreçte bu süreci iyi değerlendirip ameliyatla beraber beslenme alışkanlığını değiştirebilirse ve bunu bir hayat tarzı haline getirebilirse geri kilo alma oranlarımız çok düşük olur. Ama hasta beslenme alışkanlığını değiştirmeyip eski beslenme alışkanlıklarına dönerse tekrar geri kilo alabilir. Bu oranda yaklaşık %15-20 civarındadır. Hocam eminim zaten siz ameliyat öncesi hastalarınızla bunu konuşuyorsunuzdur. Yani ilk ameliyat öncesi yani bu beslenme alışkanlığının değiştirilmesi noktasında ama acaba şöyle bir yanlış algı da olabilir mi? Biraz önce aslında biraz bahsettiniz. Ya nasıl olsa tekrar kilo alırsam bir daha bu ameliyatı olurum. Bu hastalar tarafından anlaşılan yanlış bir olgu değil mi zaten? Evet, bu bizim çok üzerine ısrarla durduğumuz, çok önemsediğimiz bir konu. Biz bunun için mesela hastalarımızın hepsini öncesinde bir psikiyatrik değerlendirmeden de geçiriyoruz. Çünkü aslında bunun bir bir bağımlılık projesi de var. Yani bu hastalar arasında birçoğu yeme bağımlısı. Çok ciddi bir yeme bağımlılığı varsa önce onu bir irdeleyip en azından bunun farkındalığını hastaya sunup bu alışkanlığından vazgeçmesi gerektiğini söylememiz gerekiyor hastaya. Hastalar sadece ameliyata bel bağlamamalılar. Yani hastanın da yapması gereken işler var. Hasta sadece ameliyatla kilo veremez. Biz yaptığımız ameliyata ek olarak hasta beslenme alışkanlığını değiştirmesi gerekiyor. Korumak yine hastayla alakalı. Tabii ki. O süreçte Tabii. yine bir psikolojik bir desteğe de ihtiyaç gerekebiliyor mu aslında? Gerekiyor. O alışkanlıkları çünkü bırakıyorsun. Bu çok göz ardı edilen bir şey. Biz kendi ekibimizde mesela bunu çok önemsiyoruz ve biz bunun için hastalarımızı gören bir klinik psikoloğumuz var. Bu çoğu zaman gözden atlanan bir şey ama dediğiniz konu çok önemli. Evet, kesinlikle psikiyatrik açıdan da hastaların değerlendirilmesi sadece- ve kilo verme Evet. sürecinde bu açıdan Evet, desteklenmesi yani gerekiyor. bir bedenle beraber yeni bir bedene alışma süreci, yeme alışkanlıkları süreci, komple bir değişikliğe Kesinlikle. gitmek, bunu hayata entegre etmek biraz zor bir süreç gibi. Kesinlikle çok haklısınız. Bunu desteklemek gerekiyor. Biz yani kendi kliniğimizde bunu uyguluyoruz. Hocam Batın özellikle bildiğim kadarıyla söyleyeyim ben ortopedistim ama yani revizyon işleri yapmak için oldukça zor bir şey. Genel olarak vücutta her yerde revizyon zor ama yani yapışıklıkların bol olduğu, bir sürü hayati iç organın olduğu bir yer. Sonuç olarak aslında revizyon ameliyatları da ilk ameliyatlara göre daha riskli, daha zor diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz. Revizyon cerrahileri primer ameliyatlara göre son derece zor ameliyatlardır. Çünkü konuşmanın başında söylediğim gibi çoğu zaman biz genelde kendi yaptığımız hastaları çok fazla ameliyat etmiyoruz ama dışarıdan daha önceden ameliyat olmuş, çeşitli nedenlerle geri kilo almış hastalar bize geliyorlar. Ve biz ameliyata her zaman revizyon cerrahilerinde 1-0 yenik başlıyoruz. Çünkü ilk ameliyatta ne yapıldığını bilmiyoruz. Yani neyi nereye ne kadar bağladığını, ameliyatta nasıl bir komplikasyon geliştiğini bilemiyoruz. Ve bu gerçekten iyi derecede laparoskopiye hakim olmayı, batın cerrahisine hakim olmayı, laparoskopinin yanında açık cerrahiye de hakim olmayı, yani anatomiye hakim olmayı gerektiriyor. O yüzden revizyon cerrahisinin zaten herkes tarafından yapılmaması ve bu konularda deneyimli kişiler tarafından yapılması gerekiyor. Hastaların sağlığı açısından en azından. Kesinlikle. Evet. Ya benim abilerimin hep söylediği bir şey vardı. Komplikasyonuyla ya da riskleriyle baş edemeyeceğin herhangi bir ameliyatı asla yapma. Dolayısıyla bu durum aynen geçerli diye düşünüyorum. Kesinlikle çünkü yani doku bütünlüğü bozulmamış. Belki izleyiciler bunu çok anlamayabilirler ama cerrahi organlar arasındaki sınırın, klivajların bozulmadığı bir cerrahiyle daha önceden üzerine oynanmış bir organ üzerine tekrar ameliyat yapmak çok farklı şeylerdir. Yani cerrahiden teknik açıdan o dokunun esnekliği, yapışıklığı, neyi nereye koyacağınız, nasıl dikeceğiniz öyle kitaptan okunarak da öğrenilecek bir şey değil. Bu sadece deneyimle olabilecek bir şey. Zor cerrahiler, haklısınız.
Peki hocam, siz mesela bir primer cerrahi yaptıktan sonra hani illaki beklenen bir kilo kaybı var. Evet. Yani yaklaşık şu kadar kilo kaybedecek gibi. Evet. Nereden itibaren artık bundan şüphelenmeye başlıyorsunuz? Yani diyelim ki hasta beklediğiniz kiloyu veremiyor, kilo alışı durdu. Bu noktada iş cerrahiye varmadan önce yapılabilecek şeyler var mı? Var. Yeterince kilo vermemenin veya kilo geri almanın temelde 2 tane nedeni var. Bir, ya ameliyat doğru teknikte yapılmamıştır. Hani ameliyat teknik olarak yetersiz olabilir. Ameliyat teknik olarak doğru yapıldıysa eğer, bu noktada hasta yeteri kadar kilo veremiyorsa veya tekrar geri kilo almaya başladıysa ilk bakmamız gereken şey tabii ki beslenme düzeni. Hasta eğer beslenme düzenini bozmuşsa kilo vermesi durabilir. İlk gözden geçirilmesi gereken beslenme. Hatta bununla ilgili bir örnek verebilirim. Bir hastamız vardı, ameliyat ettik, çok güzel. Tabii ilk ameliyat yaptığımızda etkisi çok daha efektif oluyor. Mesela hasta özellikle hacim kısıtlayıcı ameliyatlarda hemen yediğinde kesilir midesi. Yani hani doyar hemen. Ama vücut bir süre sonra uyum sağlar. Hani biraz daha yiyebilir hale gelir. Bu hastada tamam yiyeyim gibi algılanır. Mesela kilo vermesi yavaşladı hastanın. Biz hemen hani beslenme düzenini tekrar bir gözden geçirdik. Hastalara da çoğu zaman şey deriz. Hani bize yaz. Bir gün boyunca adım adım ne yediğini söyle bize. Sonra şunu fark ettik. İşte beyefendi her gün akşam televizyon izlerken bir kase fıstık yiyor. Şimdi onun için yemek değil ama çok kalorili bir şey. Direkt yağ. Onu kesince tekrar kilo verme süreci başladı yeniden. Yani bu durumda aslında obezite cerrahisi ister primer olsun, ister revizyon ameliyatı olsun, aslında kişinin mentalitesini de baştan ameliyat olmadan önce değiştirmesini gerektiren bir iş gibi anlıyorum. Kesinlikle. Hastaları daha ameliyat olmadan önce bu konuda iyi bir etraflıca değerlendirmek, psikiyatriden biz kendi kliniğimizde yine hastalarımızı mutlaka psikiyatrik değerlendirmeden geçiriyoruz. Birçok klinikte oluyor bu. Biz ameliyattan sonra da psikiyatrik açıdan hastaları destekliyoruz ve yalnız bırakmıyoruz. Çok haklısınız, bu çok çok önemli bir konu. Hastaların bu farkındalığı hastalarda yaratamazsak eğer uzun vadede başarı oranlarımız düşecektir. Hocam şimdi izleyiciler için bunu soruyorum. Eminim ekran başında acaba ben böyle bir ameliyat olmalı mıyım veya aday mıyım diye soran bir sürü insan vardır. Bize böyle bir bariyatrik cerrahiye kimlerin aday olduğunu, kimlerin bu ameliyatı olabileceğini bir anlatabilir Tabii misiniz? ki. Şimdi primer ameliyat olacak olan hastalar için söylüyorum. Bu arada endikasyonlara geçmeden önce bir şeyin üzerine özellikle vurgu yapmak istiyorum. Bizim yaptığımız ameliyatlar kozmetik ameliyatlar değil. Yani biz kimse daha güzel gözüksün diye ameliyat yapmıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki obezite ciddi metabolik hastalıklara sebep olan, hayat süresini kısaltan, hayat konforunu bozan, morbiditeyi arttıran, erken ölümlere sebep olan ciddi bir hastalık. Ve biz kozmetik ameliyat olmadığını öncelikle onu belirtmek istiyorum. Bu önemli bir şey. Primer ameliyat olacak olan hastalar için geçmişte bu referanslar daha yüksekti ama yakın zamanda yaklaşık 1 yıl önce bu konudaki büyük federasyonlar tarafından bu dünya literatüründe aşağıya çekildi. Vücut kitle indeksine göre hesaplıyoruz büyük oranda. Vücut kitle indeksi 35'in üzerindeyse veya vücut kitle indeksi 30-35 arasında ve obeziteye bağlı bir hastalığı olan hastalar bariyatrik cerrahi için adaydırlar. Primer ameliyatlar dışında revizyon cerrahisi olacak hastalar için ameliyat indikasyonlarına gelirsek de bunlar da şöyle: eğer ilk ameliyattan sonra yeteri kadar kilo veremediyse, ki yeteri kadar kilo vermeyi yine vücut kitle indeksine göre belirliyoruz. Vücut kitle indeksi 30'un altına kadar düşmediyse, hasta kilo verdiyse, yani yeteri kadar kilo verip tekrar kilo aldıysa, ki bu da burada da yine küçük bir parantez açmak lazım. Burada da verdiği kilonun %25'inden daha fazlasını alırsa. Çünkü ideal kiloya ulaştıktan sonra yaklaşık %10 kadar geri kilo alma aslında beklediğimiz ve fizyolojik kabul edilen bir şey. Yani verdiği kilonun %25'inden daha fazlasını geri almışsa hasta. Bazen tam tersi olur. Hani hep geri kilo almadan bahsediyoruz. Özellikle bypass hastalarında görürüz bunu. Bazen kontrolsüz kilo kaybı olur. Yani hasta bir deri bir kemik kalır. Bu da bir revizyon cerrahisi konusudur. Hasta kontrolsüz kilo kaybetmişse
Bir de bu ameliyatlara ait bazı komplikasyonlar gelişebilir uzun vadede. İşte reflü olabilir, ülser olabilir, darlık gelişebilir ya da buna benzer teknik komplikasyonlar gelişebilir. Eğer böyle bir şey olursa da yine bu hastalar revizyon cerrahisi adayıdırlar. Hocam çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ağzınıza sağlık. Gerçekten Teşekkür ederim. çok güzel bir sohbetti. Umarım iyi olmuştur. Umarım bilgilendirici olmuştur. 8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz obezite ve metabolik cerrahisi uzmanı operatör doktor Mesut Çaynak'tı. Kendisine obezite ve revizyon hakkında çok güzel bir sohbet yaptık. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor.